Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün müthiş bir seriye başlıyorum. Keyif haritasında Türkiye'deki 10 kategorideki önerilerinizle öne çıkan bir liste yapıldı. Şimdi Keyif haritası sitesi yayında. Örneğin Eskişehir'e gittim ya hamburgeri nerede yiyeyim dediğinizde tak diye Keyif haritasına girip en iyi hamburgercileri, en iyi kokoreççileri, en iyi patatesçileri görebiliyorsunuz. Önerdiğiniz yerlerde yemekler yedim. Müthişti hepsi. Ama şimdi adam İzmir'de kokoreç yapıyor. Aşırı güzel kokoreç yapıyor. Canımız çekiyor. Bunun bir de evde çakal versiyonu yok mu? Tabii ki var. Şimdi de sıra evimizde tamamen çakal, lezzetten asla ödün vermediğimiz müthiş 10 tane tarifi sizin için hazırladım. Hemen mahalledeki marketten alabileceğimiz şeylerle haftada bir tane olmak üzere yayınlayacağım. Normal çakal lezzetler bölümleri devam edecek. Ayrıca bu tariflerin daha kısa versiyonlarını da benim zevklerimi dinlemeden direkt böyle tak 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 keyif haritasında bakabilirsiniz. Ya bu çocuğun tarifleri iyi de ben bunun muhabbetine gelemiyorum diyenler de gitsin orada baksın. Gitsin orada baksın. Ama o da güzel. Onu da izleyin. Bu tariflere gerçekten çok çalıştım. Keyifle tüketilebilecek, bir ayancısı olabilecek menüm vardı. Ve işte o menüyü size zevkle sunacağım. Müthiş bir pizzayla başlıyorum. Harika bir pizza. Ve çok büyük çakallıklar var içinde. Sevdiğiniz pizzacılar ve pizza çeşitleri o bildiğimiz sucuklu, salamlı, jambonlu şeyler yerine gittiğimiz yerlerde hep etli, bonfileli, sizin önerinizle ben de gittim pizza lokalede de füme kaburgalı falan yedim. Anladığım kadarıyla damak zevkinize uygun bir pizza yapıyorum şu an. Çakal lezzetler. Yani olabilecek en iyi pizzayı evde 5 dakikada yapacağız ve bunun için çok ufacık bir çakallığımız var. Bir fırına ihtiyacımız var. Güzel bir mahalle fırını ve orada güzel iletişimlere, kontaklara ihtiyacımız var. Ekmek hamuru alacağım. Hepsi bu. Neredeyse yapmam gereken şeyin %70'ini şu an bu ekmek hamurunu alarak yapmış olacağım. Ne diyorsunuz? Haydi gidelim o zaman. Ekmek hamuru var mı abi? 4 tane alabilir miyiz? Ne kadar oluyordu abi bizim? 6 lira. Hamur 5 dakika sonra. Tamam abi. Gelelim birazdan biz. Teşekkürler. 5 dakika sonra. Teşekkürler abi. Oh. Parasını vermiştim abi. Bu hamur mayalı bir hamur olduğu için aslında şu an hala reaksiyon halinde. O yüzden bunu böyle mesela kapatıp ağzını bağlayınca torba giderek şişiyor. Şimdi ama gidince yine dolapta bekleteceğim. Çok seviyorum Beşiktaş'ı. Çarşısında her şey var. Ekmek hamurumuzu aldık. Aynada şovumuzu yaptık. Çerçeveciler ne olursunuz bana kızmayın ama çerçeve niye o kadar pahalı bir şey ya? Çerçeve yapayım abi ya falan diyorsun. 243 lira tuttu oğlum seninki falan diyorlar. Dur lan dayak yiyeceğiz kaçalım. Demin aldığımız şöyle her bir hamur havada sıcak hızla şişti. Sağlık topu gibi bir şey var elimde. Fırınlardaki bu mayalı güzel hamuru denen bir nimet var. Bundan yararlanmak lazım arkadaşlar. Evde tabii ki biz de pizza hamuru açmasını biliriz. Çok mu zor? Hayır değil ama ne gerek var ya? Hamura harcayacağım zaman yerine müthiş bir antrikotlu, mantarlı bir pizza yapacağım. Havalar ısındı. Şimdi insan tabii bir kaşınıyor şöyle. Akşamüstü olunca ya Emir ne yapıyorsun? Gelin bize takılalım falan. Şimdi yine 2 tane çok tatlı arkadaşım geliyor. Onlara da bu pizzayı yapacağım. Yapmak yarım saat bile sürmeyecek. Bu arada pizzam çok şekilsiz olacak. Ben adına tipsiz pizza diyorum bunun. Parmaklarımı yağla ıslatıyorum. Kolayca parmaklarımdan çıksın hamur diye. Venom gibi. Bu hamuru daha az bekletip yaparsanız daha şişmeden işiniz biraz daha kolay olur. Gayet özensiz bir şekilde parmaklarımla açtığım kadar açıyorum hamuru. Yer yer daha kalın, yer yer daha ince olmasında çok sıkıntı yok. Çok güzel bir sos hazırlayacağım. Etli bir pizza olacağı için sosunu da böyle biraz daha normal pizzadan ıslak ve daha tatlı bir sos yapacağım. Yani hafif barbekü sosuna benzeyen. Zeytinyağı koyuyorum. Domates püresi. Barbekü sos koyacağım. Barbekü sosunuz yoksa şeker koyabilirsiniz. Ketçap koyabilirsiniz. Bunu bir miktar pişireceğim. Biraz kaynasın. Onun içine sarımsak koyacağım. Sarımsağın yarısını sosa koyuyorum. Yarısını da mantarla karıştıracağım. Mantarı da aslında yıkamasak çok daha diri ve çok daha güzel pişmiş mantarlarımız olabilir. O yüzden böyle ufak fırçalar oluyor. Mantar fırçaları öyle yapabilirsiniz ama yıkayabilirsiniz ya da bıçağınızla ince ince soyabilirsiniz. Bıçağımla temizleyeceğim mantarı.
Bazı mantarlar çok kirli oluyor. Onları yıkamaktan başka çare olmuyor. Mantar yıkanınca suyu çekiyor ve bu sefer sulu sulu sönük mantarlarınız oluyor. Şimdi sosum biraz koyulaştı. Suyla açıyorum. Hem çoğaltıyorum hem de zaten fırında çekeceği için çok koyu bir halde hamurun üstüne sürmeyeceğim. Dişe gelsin diye mantarları büyük büyük kesiyorum. Mantarları kızgın tavama atıyorum. Kadim dostum Monsieur Chocolat'ın da dediği gibi tamamını mantarla doldurursanız eğer sulanmaya başlıyor. Daha diri diri dişe gelir. Böyle harbi mantara benzeyen mantarlarınızın olması için tavanızı çok doldurmayın. Tuz koymuyorum şu an. Hiçbir baharat falan koymuyorum. Bence biz sıkılmışız ya. Bu tavuk sucuğunu basıyorlar abi. Sucuk, salam, sosis bilmem ne diye. Hepsi tavuk. Tavukla bir derdim yok ama tavuğu tavuk diye yiyince tavuk güzel bir şey. Tavuğu et diye kakalamaya çalışınca adamın siniri dokunuyor. Bakın mantarlarıma. Normalde vıcık vıcık sulanması gerekirdi. Hepsi nasıl diri diri. Görüyor musunuz? Aynı benim gibi dipçik gibi mantarlara bak. Sıkı. Mantarları 2 turda pişiriyorum. Çok aceleniz varsa tek turda pişirebilirsiniz. Şimdi ikinci turdaki mantarlar da pişti. Pişmeye az kaldı yani. Sarımsak koyuyorum. Of, müthiş kokuyor bura. Etten ayrı pişirme sebebim buydu işte bakın. Ben mantarım diyor. Dağılmış, sulanmış, ne olduğu belli olmayan bir şey değilim diyor. Ben mantarım diyor. Çok güzel. Bu dursun. Buna iyi bir kaliteli bir şarküteri koysak incecik incecik zaten bir sürü para tutacak. Şu an 25 liralık çok iyi bir antrikotum var. Bugün bu pizzayla 6 kişi falan doyar. Bira yanında çok mutlu edici bir öğün olur. Şimdi tavamı iyice kızdırıyorum. 2 yanını da tuzluyorum. Tavam insafsızca kızınca etleri atıyorum. Pişe dursun, kendilerini çeksinler. Dokunmuyorum onlara. Bakın oldukça sıvı bir sosum var. Tipsiz pizza çok sert olmayacak, böyle çatalla bıçakla yenebilecek bir pizza olacak. Eti çevirmemin vaktinin geldiğini şöyle anlıyoruz. Ben bir pıt yaptım. Baktım ki kendini salmış. Hemen öbür tarafa gidiyor. Diğer tarafına çeviriyorum. Bu kısım çok zevkli. Böyle benzincideki adam arabanın camını çok güzel siler yani. Onun gibi. Oh. Ulan tipsiz. Ulan tipsiz. Etimi iki taraftan mühürledikten sonra orta pişmiş bir haldeyken alıyorum. Daha geçen gün paylaştığım bölümde de söylemiştim. Güzel bir steak yemek istiyorsak, güzel bir et yemek istiyorsak ısı kaynağından alır almaz kesmiyoruz eti ve bir 5 dakika bekletiyoruz. Rende mozzarella'm var. Mozzarella. Yine peynir seçimi size kalmış arkadaşlar. Kaşar olur, kolot olur, dil olur. Evdeki malzemelere göre istediğinizi yapabilirsiniz. Hamurum pişsin ve üstündeki mozzarella'lar erisin diye bir tur fırına atacağım. 170 derece civarında bir fırın gayet okeydir. Isıtmıştım önceden fırını. Orta göze koyuyorum. Vay be! Orta göze koydu adam dediğinizi duyar gibiyim. Çok önemli ipuçları verdim size gördüğünüz gibi. İlk turu yetecek kadar pişti. Of! Şuna bakın. Bu zaten böyle de yenir yani. Arkadaşlar geliyor. Daha da güzel, daha da lezzetli bir şey yapmak istiyorum onlara. Bu esnada etlerim de dinlendi. Sizin yaptığınız tipsiz pizza yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çakal Lezzetlere yollamayı unutmayın. Keyif haritasını ve Çakal Lezzetleri etiketlemeyi unutmayın eğer paylaşırsanız. Heyecanla bekliyor olacağım. Bekliyor olacağım. Bekliyor olmak. Bekliyor olmak diye bir şey Türkçe'de var mı yok mu ya? Sürekli bunu kullanıyoruz. Dil bilgisi öğretmenlerine buradan soruyorum. Bekliyor oluyor olacağım. Bakın gördüğünüz gibi tabii ki şu anda yenecek kıvamda. Bir test edelim. Biraz pişme payı var görüyorsunuz, içi kırmızı. Çok pişirmedim ki şimdi fırına tekrar girecek. Güzel tuttum. Hop, mozzarella. Çıkınca da parmesan koyacağım daha.
Tekrar fırına koydum. Bakarsınız işte. Kurutmayın yani etleri. Bu kaşarları çok pişmiş olmasın. Önemli olan bu hamuru gördünüz. Hamur biraz zapt etmesi zor bir hamur. Açamıyorsunuz. Açmakla vakitte kaybetmiyoruz. Yani unlayıp açalım, tezgah kirletelim falan böyle dertlerimiz yok. Bunun güzelliği zaten hop attın çık. Bir parmak masajı tamam. O yüzden hamurun çok kalın yerlerinin orta kısımları biraz çiğ kalabilir. Buna dikkat edin. Bu sizin o fırının ayarı, gözetmeniz, işte orta raf, alt raf, üst raf gibi biraz kontrolünüze bakıyor. Dediklerim de zaten sizin yani böyle parmağınızın ucuyla yapacağınız şey. Seni sevdim tipsiz pizza. Anam. Ne ya? Parmesan. Mahallelerimizdeki ucuz marketlerden bazılarında gayet uygun fiyatlı parmesan bulunuyor. Aklınızda olsun. Çok gözünüz korkmasın. Isısını kaybetmeden ilk tur parmesanı bir yaptım. Biliyorsunuz parmesan da zaten tuzlu olduğu için. Pizzacıya uzaktan bakarak kaliteli mi, dandik mi olduğunu nereden anlarsınız? Pizzanın üstünde roka varsa kalitelidir. Rokayı da şöyle üstüne atıyoruz. Rokaları yıkadıktan sonra kurutmayı unutmayın sakın. Pizzacılar koyunca daha güzel oluyor ya. Ben koyunca bir garip oldu. Apache gibi oldu. Ama sıkıntı yok. Zaten tipsiz pizza. Bununla da bitmedi. Salatalık soyacağınız varsa eğer daha büyük parmesan parçaları da koyabilirsiniz. Ve biraz da tuz. Yaptığınız tipsiz pizzaları bana yollamayı unutmayın. Dışarıda yiyecekseniz tabii ki dışarıda yiyin ve keyif haritasından bakabilirsiniz. Hangi şehirdeyseniz pizza yazarak keyif haritası severler tarafından en çok beğenilen pizzacıları görebilirsiniz. Bu seride aynen diğer bütün yemek başlıklarında olduğu gibi sizin tarafınızdan en çok beğenilen hangisi ise onun çakal versiyonunu 10 bölüm boyunca her hafta yapacağım size. Evet, gördüğünüz gibi tam pizzam pişti ve arkadaşlarım da geldi. Kendileri orada pizzanın pişmesini bekliyor sağ olsunlar. Aç gelin dedim. Aç geldiler. İşte tam bir hala pizzasıyla dışarıda yenen kaliteli pizzanın ortasında bir pizza oldu. Oh, fıçık. Of. İncecik pizza da çok güzel. Hakikaten pizzacılarda özellikle ben incecik böyle tahta gibi severim. Etli ekmek de çok severim. Konya'ya buradan selam. Muah. Ama böyle hamur yaş pizza da çok güzel yani. Hamur pizzanın olabilecek en iyi hali diyebilirim bence. Çakal Lezzetleri, Emir Yargını ve Keyif Haritası'nı Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.